Yeni bir videodan herkese merhaba dostlar. Bu videomuzda sizlerle beraber şu anki piyasada fiyat performans oranıyla en tepede yer alan 5 adet Xiaomi telefona yakından bakacağız. Dostlar bu listemizde bulunan 5 cihazın 4'ünün detaylı incelemeleri, uzun kullanım testleri gibi pek çok farklı videoları bulunuyor. Listede sırası geldiğinde bu cihazlarla ilgili videoları da kartlar kısmına koyacağım. Oradan o videolara da erişebileceksiniz. Ve videoya geçmeden önce de bu tarz teknoloji içeriklerinden haberdar olmak isterseniz alt taraftan abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. İsterseniz hemen listemizin ilk sırasıyla başlayalım. İlk sıramızda Xiaomi Redmi 9'u görüyoruz. Bu modelde ekranımız yine 6.53 inç boyutunda IPS panelli 60 kare yenileme hızına sahip olan Full HD çözünürlükle gelen fiyatına göre güzel bir ekran bizlere sunulmuş. Parlaklık kısmında da bu ekran 400 nit seviyesinde bir değerle güneş ışığı altında bize biraz görme zorluğu yaşatabiliyor ama evde ve çok yüksek ışık olmadığında ekranla ilgili herhangi bir problem yaşamıyoruz. Yonga seti kısmında ise cihazımızda fiyatına göre gayet iyi bir işlemci bulunuyor. MediaTek Helio G80 işlemcisini burada görüyoruz. Bu işlemcimize 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı eşlik ediyor. Şu an için bu modelin fiyatı da 2600 TL bandında diyebilirim. Oyun performansı olarak da Redmi 9 PUBG'de ortalama 30 karede bir oyun deneyimi verebiliyor. Kamera kısmına geçtiğimizde ana kameramızda 13 megapiksel f2.2 diyaframa sahip HDR ve yapay zeka destekli bir kamera kullanılmış. İkinci kameramıza bakarsak 8 megapiksel f2.2 ultra geniş açı lensine yer verilmiş. Üçüncü kameramızda ise 5 megapiksel f2.4 makro çekim. Son olarak dördüncü kameramızda 2 megapiksel f2.4 derinlik algılama kamerası. Ön kameraya baktığımız zaman damla çentiğin içinde 8 megapiksel f2.0 diyaframa sahip portre ve HDR destekli bir kamerayı görüyoruz. Video çekim kısmında da hem arka hem de ön kamerayla Full HD 30 karede videolar çekebiliyoruz. Batarya tarafına geçersek cihazımızda 5020 mAh'lik bir batarya ve 18 Watt'lık hızlı şarj desteği önümüze sunulmuş. Batarya performansı olarak da bir günü rahatlıkla çıkartabileceğimizi belirteyim. Kutu içeriğimizden de 18 Watt'lık adaptörün çıktığını da söyleyelim. Kalınlık ve ağırlık olarak da Redmi 9 9.1 mm'lik kalınlık ve 198 gramlık ağırlıkla önümüze çıkıyor. Malzeme yapısı olarak da hem çerçeveler hem de arka kapağımız plastik bir yapıya sahip. Yazılım kısmında da Android 11 ve MIUI 12.5 arayüzü cihazımızda bulunurken güvenlik çözümü olarak da hem yüz tanıma özelliği hem de arka tarafa yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucu bizlere sunuluyor. Şimdi listemizin ikinci sırasına geldiğimizde Redmi Note 10 ailesinin en güçlü üyesiyle karşılaşıyoruz. Redmi Note 10'un ekran tarafında 6.43 inç boyutunda 1080x2400 Full HD Plus çözünürlük sunan ve 409 ppi piksel yoğunluğuna sahip olan AMOLED bir panel kullanılmış ve Redmi Note 10S'te bulunan bu panel DCI-P3 geniş renk uzayını da destekliyor. Bunun yanında 1100 nite varan oldukça yüksek bir parlaklık değerini de bizlere sunuyor. Note 10S'in donanım kısmına bakarsak daha öncesinde Oppo Realme 7'de gördüğümüz MediaTek'in oyunculara özel geliştirdiği Helio G95 işlemcisiyle karşılaşıyoruz. Bu işlemciyle birlikte PUBG'de dengeli ve akıcı grafiklerde 60 FPS'te, HD ve HDR'de ise 40-45 FPS arasında akıcı bir oyun deneyimi sağlıyor. Bu telefon özellikle hem ekran kalitesi olarak üst düzey beklentileri olanların hem de oyun tarafında yüksek performans isteyenlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir telefon. Bunun yanında telefonumuzda 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanında bulunduğunu söyleyelim. 64 GB'lık modeli 4000 TL'ye alabilirken 128 GB olanı ise 4100 TL'ye alabiliyoruz. Telefonumuzun kameralarına geçersek arka tarafta dörtlü bir kamera sistemi bizleri karşılıyor. Ana kameramızda 64 megapiksel f1.79 diyafram açıklığında HDR yapay zeka destekli kaliteli bir sensör kullanılmış. İkinci kameramızda ise 8 megapiksellik f2.2 ekstra geniş açı lensini görüyoruz. Üçüncü ve dördüncü kameralarımıza değinirsek 2 megapiksel f2.4 makro ve derinlik algılama kameraları. Note 10S'in ön kısmında ise 13 megapiksel f2.45 diyaframla gelen HDR ve yapay zeka desteğini bünyesinde barındıran bir ön kamera bizleri karşılıyor. Video çekim performansı olarak telefonumuzun arka kamerasıyla 4K 30 FPS'e kadar, ön kamerasıyla ise Full HD 30 FPS'te videolar çekebiliyoruz. Kameradan batarya tarafına geçtiğimiz zaman Redmi Note 10S'te 5000 mAh'lik bir batarya ve 33 Watt'lık hızlı şarj desteğine yer verilmiş. Kutu içeriğimizden de 33 Watt'lık adaptörün çıktığını söyleyelim. Yazılım konusunda ise Android 11 ve MIUI 12.5 ile kutudan çıkan Redmi Note 10S 8.29 mm'lik kalınlığa ve 178 gramlık ağırlığa sahip.
Malzeme yapısı olarak da hem çerçevelerimiz hem de arka kapağımız plastik bir yüzeyle geliyor. Buna ek olarak stereo hoparlörleri de bünyesinde barındıran telefonumuzun IP53 sertifikasıyla suya ve toza karşı da korunduğunu söyleyelim. Son olarak telefonumuzun güvenlik seçeneklerinde de yüz tanıma özelliği ve güç tuşuna entegre parmak izi okuyucunun olduğunu da belirtelim. Listemizin 3. sırasına geldiğimizde burada 5000 TL'ye kadar en performanslı model olan X3 NFC'nin abisi X3 Pro'ya yakından bakalım. Ekran tarafında 6.67 inç boyutunda Full HD Plus çözünürlüğünde 120 Hz tazeleme ve 240 Hz dokunma hassasiyetine sahip IPS LCD bir panelle geliyor. Batarya tarafında 5160 mAh ve 33 Watt hızlı şarj desteği sunan Poco X3 Pro işlemci konusunda oldukça iddialı. Snapdragon'un amiral gemisi düzeyinde işlemcisi olan yani Snapdragon 860 ile geliyor. Bu işlemci gerçekten çok başarılı. Eğer oyun odaklı, performans odaklı yani telefonu alıp uzun yıllar kullanmayı düşünüyorsanız Poco X3 Pro bu fiyat bandının açık ara en başarılı cihazı diyebilirim. Kamera konusunda Poco X3 Pro rakiplerinin biraz gerisinde kalıyor. 48 megapiksel f1.79 diyafram değerine sahip Sony'nin IMX582 sensörü Poco X3 Pro'da kullanılmış. Bu kameramız yapay zeka, HDR ve portre modunu da destekliyor. İkinci kameraya baktığımızda 8 megapiksel f2.2 ekstra geniş açı, 3. ve 4. kameralarımız ise 2 megapiksel çözünürlüğünde f2.4 diyafram değeriyle gelen makro ve derinlik algılama kameraları. Ön kameraya geçtiğimiz zaman delik çentiğin içine konumlandırılmış 20 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 diyafram açıklığında HDR ve portre modunu sunan güzel bir kamera kullanılmış. Dostlar X3 Pro'nun ön kamerasının X3 NFC modeliyle aynı olduğunu belirteyim. Video kısmında ise arka kamerayla 4K 30 FPS'e kadar, ön kamerada ise Full HD 30 FPS video çekim imkanı sunuyor. Hoparlör konusunda stereo hoparlörlerle gelen X3 Pro güvenlik seçeneği olarak güç tuşuna entegre edilen parmak izi okuyucuyu ve yüz tanıma özelliğini bizlere sunuyor. Malzeme yapısı olarak hem arka kapağımız hem de çerçevelerimiz plastik bir yapıya sahip. Poco X3 Pro 9.4 mm'lik bir kalınlığa ve 215 gram ağırlıkla önümüze çıkıyor. Açıkçası X3 Pro segmentindeki en ağır ve en kalın cihazlardan biri. Son olarak fiyatlara da değinirsem 128 GB depolama ile gelen model şu anda 4700 TL bandında, 8 GB RAM'li model ise 5300 TL civarında bulabiliyoruz. Eğer bütçenizi zorlamayacaksa 8 GB RAM ile gelen modeli almanızı öneririm. Çünkü uzun vadede gerek uygulamalarda gerekse oyunlara gelecek olan güncellemelerle 8 GB RAM'li model uzun süreli kullanım için daha mantıklı olacaktır. Listemizin 4. sırasında Poco X3 Pro'nun özellikle kamera ve batarya kısmında daha da geliştirilmiş bir modeli olan Poco X3 GT'yi görüyoruz. Bu cihazımızın ekranı 6.67 inç IPS panele sahip olan 120 Hz tazeleme, 240 Hz dokunma hassasiyetine sahip. Bunun yanında HDR10'u da destekleyen gayet güzel bir görsel deneyim sunan bir ekranla geliyor. Telefonumuzun donanım kısmına bakarsak MediaTek'in Dimensity 1100 işlemcisi karşımıza çıkarken RAM tarafında da 8 GB, depolama alanı olarak da 128 GB'lık bir alan önümüze sunulmuş. Bu işlemci Snapdragon 860'a da yakın bir performans veriyor. Depolama biçimi olarak da cihazımızda UFS 3.1 teknolojisi konumlandırılmış. Kamera kısmında ise arka tarafta üçlü bir kamera sistemini görürken ana kameramızda 64 megapiksel f1.79 diyaframla ana kameramızı görürken ikinci kameramız 8 megapiksel f2.2 ultra geniş açı, son olarak üçüncü kameramızda 2 megapiksellik makro çekim kamerası. Ön tarafa bakarsak burada 16 megapiksellik f2.45 diyaframlı HDR portre ve yapay zeka destekli güzel bir ön kamera önümüze sunulmuş. Video çekim noktasında ise arka kameramızla 4K 30 FPS'te çekimler yapabilirken ön kamerayla ise Full HD'de 30 kare çekimler yapabiliyoruz. Poco X3 GT'nin batarya ve hızlı şarj kısmında ise 5000 mAh'lik bir batarya ve 67 Watt'lık hızlı şarj desteğiyle gelirken kutu içeriğimizden de 67 Watt'lık adaptörün çıktığını söyleyeyim. Tasarım konusunda ise cihazımız 8.9 mm'lik kalınlık ve 193 gramlık ağırlıkla önümüze çıkarken hem arka kapağımızda hem de çerçevelerimizde plastik bir malzeme yapısı kullanılmış ama verdiği hissiyat açısından Poco X3 Pro'dan daha iyi olduğunu da söyleyebilirim. Yazılım kısmında ise Poco X3 GT'de Android 11 ve MIUI 12.5 arayüzünü görürken kablosuz bağlantılarda da 5G desteğine, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 teknolojisine de sahip. Hoparlör konusunda ise stereo hoparlörlerle gelen cihazımızın suya ve toza karşı dayanıklılık konusunda da IP53 sertifikasıyla korunduğunu söyleyeyim. Şu anki fiyatı da 5600 TL bandında. Ama bu fiyatlar çok değişkenlik gösterdiğinden aşağıda koyacağım açıklamalar kısmında cihazların en düşük güncel fiyatlarına ulaşabilirsiniz.
Listemizin son sırasına baktığımızda Mi 11 Lite'ın yenilenmiş versiyonu önümüze çıkıyor. Dostlar, ilk olarak tasarıma baktığımız zaman gerçekten çok güzel bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Arka kapağımız biraz parmak izi bırakabiliyor fakat 6.81 mm'lik kalınlık ve 158 gramlık ağırlığıyla şu anda alabileceğiniz en hafif ve en ince telefonlardan birisi. Malzeme yapısı olarak da arka kapağımızda cam, çerçevelerde de plastik bir yapıyı görüyoruz. Ekran tarafına baktığımız zaman 6.55 inçlik Full HD Plus çözünürlük, 90 Hz yenileme hızına sahip olan HDR10 Plus 10 bit renk derinliği gibi güzel teknolojilerle donatılmış oldukça kaliteli bir AMOLED panelle geliyor. Yonga seti kısmına baktığımız zaman da Snapdragon'un orta üst segment arasındaki en başarılı işlemcisini yani 6 nanometre mimarili Snapdragon 778G'yi görebilirken 6 ve 8 GB'lık RAM ve 128 ve 256 GB'lık iki farklı depolama seçeneğimiz bulunuyor. Depolama biçimi noktasında da 11 Lite NE'de UFS 2.2 teknolojisini görüyoruz. Şimdi kamera kısmına geçtiğimiz zaman 64 megapiksellik EIS destekli 6 elementli lense sahip, HDR desteğini de bünyesinde barındıran güzel bir ana kamerayı burada görüyoruz. Buna ek olarak 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açı ve 5 megapiksellikte makro çekim kamerasına yer verilmiş. Video çekim noktasında da 11 Lite NE arka kamerasıyla 4K 30 FPS'te çekimler yapabiliyor ve bu çekimlerde EIS desteğimizin olduğunu da söyleyeyim. Ön kameraya baktığımız zaman da 20 megapiksellik f2.2 diyaframla Full HD 60 FPS video kayıt imkanını sunan bir kamera burada kullanılmış. Genel kamera performansı olarak da yenilenen Mi 11 Lite gayet başarılı. Yazılım kısmına değinirsek Android 11 ve MIUI 12.5 arayüzünü görüyoruz. 4250 mAh'lik batarya ve 33 Watt'lık hızlı şarj desteğimizin de olduğunu söyleyeyim ve kutu içeriğimizde de bu adaptörü görebiliyoruz. Buna ek olarak stereo hoparlörleri de sahip olan cihazımızın Wi-Fi 6, NFC ve 5G desteğini de bünyesinde barındırdığını belirtelim. Son olarak 11 Lite NE'nin suya ve tuza karşı dayanıklılık kısmında IP53 sertifikasıyla korunduğunu da söyleyeyim. Dostlar, şimdi bu 5 cihazla ilgili kısa bir değerlendirme yapalım. İlk olarak Redmi 9T giriş seviyesi bir cihaz olduğundan telefondan çok yüksek beklentileri olmayanlara ve telefonu yoğun bir şekilde kullanmayanlara hitap eden bir model diyebiliriz. Redmi Note 10 ise özellikle AMOLED ekranlı ve yüksek performanslı bir cihaz isteyenler için mantıklı bir tercih olabilir. Poco X3 Pro ve X3 GT de oyunculara ve özellikle telefonu alıp uzun yıllar kullanmak isteyenlere hitap eden modeller diyebiliriz. Son olarak Mi 11 Lite'in yenilenmiş versiyonu ise ekran, kamera, tasarım ve performans gibi konularda tam anlamıyla dengeyi tutturmuş bir cihaz diyebilirim. Benim bu 5 cihaz arasındaki favorimi soracak olursanız halen fiyat performans oranıyla diğer rakiplerinin önünde olarak gördüğüm Poco X3 Pro modeli. Peki sizler bu cihazlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizin 5 favori Xiaomi telefonunuz hangisi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Dostlar, videoyu bitirmeden önce beğenerek takip ettiğim bir kanal tavsiyesinde bulunacağım. Eğer siz de benim gibi şiir dinlemeyi seviyorsanız açıklamalar kısmında bırakacağım linke bir göz atın derim. Ve bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.